Dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden Avusturya, Viyana. Çok güzel. Biz yani yürümeye üşeniyoruz, abi koşuyor ya. Vallahi bravo, tebrik ediyorum. Ama yolun güzelliğine bak. Tam koşu yolu, yürüyüş yolu ya. Şuraya bak ya. Burası hem yayaların hem bisikletlerin aynı anda yürüyebileceği bir yol. Şu karşı tarafta, şu hemen arka tarafı bizim otelimiz. Günaydın, hayırlı sabahlar. İyi akşam izliyorsanız da iyi akşamlar. Biz Avusturya'dayız. Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız. Ne o? Ha? Sincap. Hani sincap? Kaçtı. Nereye gitti acaba? Aha! Ay gidiyor ya. Aa bak, sincap var orada ya. Yerim onu ya. Nasıl hızlı hızlı hareket ediyor ha. Uca kadar gittim. Vallahi uca kadar, ağaçtan ağaca atladı. Polonya'dan kalktık, Varşova'dan trene bindik. Dün sabah 6.30'da bindik. 7.5 saatlik bir güzel yeşil manzaralarla beraber eşimle, Duygu'yla Viyana'ya geldik. Geldik. Günaydın. Günaydın. Viyana böyle üst üste, yani yaşanabilir şehirler listesinde en ilk sıralarda yerini alan bir şehirmiş. Neden böyle bakacağız. Şehir merkezine gidiyoruz şimdi. Yukarıdan tren geçiyor. Bir ya da iki aktarmayla beraber merkeze gideceğiz. Merkezde yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, tolacağız. Viyana'da en seveceğiniz şeylerden bir tanesi, şehrin her noktasına tren var arkadaşlar. Yani metroyla, trenle, tramvayla, otobüsle her yere ulaşabiliyorsunuz. Tren ağı çok güzel Avusturya'da, burada. Biz de dün gelir gelmez, çünkü Viyana'da 3 gün kalacağız ya, biz Viyana'dan da Türkiye'ye döneceğiz zaten. 3 gün burada kalacağımız için günlük, 3 günlük böyle şeyler var. Telefonun arkasında şu an 2 tane 3 günlük bilet aldık. Sanırım şehrin tüm ağlarını kapsıyor bu. Havalimanı ağı hariçmiş herhalde. Tam emin değilim bundan ama evet, gene yazabilirsiniz. Yani tüm hepsini de kapsıyor mu onu da bilmiyoruz. Hayır, ya. Bu şehir merkezini kapsıyor sadece. Havalimanı hariç. Evet. Tüm şehir merkezini kapsıyor. Öyle bir şey. Bilenler gene yazar. 3 günlük, herhalde 24 saatlik, 48 saatlik falan da var değil mi? Var. Saat gün alabiliyorsunuz. Böyle alırsanız 3 günlük daha karlı olur. Biz 3 günlük aldık. 17 euro bir fiyat verdik. Bilginiz olsun. Kişi başı. 17. Basmamız lazım. Hoppa. Güzel bunların metroları. Sanki böyle yolculuk hattı treni yapıyormuşsun gibi. Öyle bir hava veriyor yani. Sanki şehir değişiyoruz. Evet, hepsi yeni. Ülkedeki resmi dil Almanca. Almanca konuşuyorlar ama bazıları farklı lehçeyle de konuşuyor. Yani Slovakça mı konuşuyorlar? Çünkü sınır ya oraya. Farklı ülkelerin de lehçeleri var burada, karışmış. Belki de şehirden şehire insanların konuştuğu böyle lehçe farklılaşıyordur. Her yerde olduğu gibi öyle bir şey olabilir. Çok fazla böyle Türkçe konuşan insan sayısı da burada da duyabilirsiniz. Avusturya'da, Almanya'da olduğu gibi çok fazla burada yaşayan Türk var. Tabii gelen çok turist de var, Türk turist de var. Yani sağınızda solunuzda Türkçe kelimeler duyarsanız şaşırmayın. Her yerde de zaten kebapçı göreceksiniz. Yani böyle sürekli bir girdiğiniz sokağın bir arka sokağında ya da iki sokakta bir kebapçıya rastlamanız çok mümkün. Seviyorlar buralarda kebaplarımızı demek ki. Sadece biz değil, buranın kendi vatandaşları da yiyor. Polonya'da da öyleydi. Kebaplarımız yiyiliyor herhalde. Şehir güzel ya genel olarak. Böyle tarih kokuyor, böyle sanat kokuyor, kültür kokuyor şehir gerçekten. Ama şöyle bir şey söylüyorlar Viyana için. İnternette araştırdığınızda falan. Eğlenmek için, değil mi Duygu? Eğlenmek için çok tercih edilen şehirlerden değilmiş. Değil, yok. Gece hayatı için, eğlenme için ama yaşanabilecek şehirlerdenmiş. Hatta şöyle şeyler söylenir. Viyana'ya böyle 35-40 yaşından sonra gelin diyorlar. Bilmiyorum bu ne kadar doğru. Yaşayan arkadaşlar yazsın şimdi. Bir de suyu çok iyiymiş. Dağlardan böyle evlere kadar su geliyormuş arkadaşlar. Yani çok az işlemden geçerek eve su akıyor. Evlerden su çok az işlemden geçerek evlerde sular varmış. Yani çok dağdan gelen sular, kaynak su inanılmaz lezzetli ve buz gibi oluyormuş. Ya biz otelde içtik. Otelin suyu bile çok iyiydi. Deneyin siz de gelirseniz. Musluk suları gerçekten başarılı, iyi. Suyun tadı var bu arada. Suyun tadı yok diyenlere inanmayın. Gerçekten sudan suya inanılmaz bir kalite farkı olabiliyor. Bugün kahvaltı yapacağımız yer arıyor şu an. Yemek fiyatlarından bahsediyorum. Sanırım biraz eli yüzü düzgün restoranlardan birisi burası. Tavuk işareti vardı. Wienerwald diye bir yer. Tam şehir merkezinde. Yani bir şinitzel yemek isterseniz, tavuklu şinitzel. Hangisiydi o?
Ha şuydu, 16 euro bir fiyatı var. Ya çarparsak çok yüksek oluyor ama ne yapalım ya. Biz bir tane şinitsel alacağız mecbur. Ya çok pahalı çarpınca. 500 liraya tavuk şinitsel yiyorsun. 2'ye böleceğiz. Yanına da ufak başka bir şey alacağız. Yani en düşük yemek mesela bu tarafta Viyana'nın best yemeklerinden 15 eurodan başlıyor. Maksimumda 25 euroya kadar çıkıyor bu restoranda. Ama şurada karışık böyle 2-3 kişilik bir şey yemek isterseniz sanırım bu bayağı karışık. 56 euro. 3-4 kişilik bir yemek o. İçecekleri de söyleyeyim. Meyve suyu, kola falan içmek isterseniz 2 ila 5 euro arasında değişiyor Pahalı mesela. şeylere göre. Kola 4 euro. Şunlar daha ucuz. Bak, Biraz fiyat yüksek burada. Ondan- şaraplar daha ucuz. Evet. Gerçekten şarap, bira 3 euro. Kola 4 euro. Biraz daha kolalar pahalı. Almanya'da da böyleydi. Yani su biradan daha ucuzdu. Biralarda 4-5 euro arası ama şaraplar daha ucuz. Kolayla alkollü içeceklerin çok büyük bir farkı yok burada anlayacağınız. Ay. Porsiyon da büyükmüş ya değil mi? Bayağı tavuk getirdi. Şu patates ve tavuk. Şöyle göstereyim size. Biraz yanmış mı sosu böyle bence. Sostan Bu da meşhur Avusturya'nın meşhur yemeği şinitzel. Tavuk şinitzel. Şöyle kenara çekeyim. Aynen. Thank you. Buralarda porsiyon büyük. Yani gerçekten gezdiğim işte Almanya'sından Polonya'sına, şimdi Avusturya. Avrupa'da gerçekten porsiyonları büyük veriyorlar. Az vermiyorlar. Ama belirli olaylarda burada bizdekinden çok daha, benim en azından tercihim daha yavaş durumda. Onları da dışarıda anlatırım şimdi size. Bir lezzetine bakalım bunların da. Seni denemek istiyorum. Evet, vereceğim sana. Onu zaten bildiğimiz bir şey. Birazcık limon sıktım. Limon sıktık, evet. Limon lazım. Bakalım. Güzel. Ama ben bizim Türkiye'de de şinitseli genelde hep dondurulmuş yediğim için şimdi marketten alırıp kızartırıp yerdik yani. Ama öyle o diye de bir fark yok yani. Bir tane daha. Belki kordon böyle güzel olurdu da. Onun. Güzel. Limonla güzel olmuş. Güzel bir tat vermiş. Mesela ben bir dahaki geldiğimde şinitsel yerine bunu söyledim. Ama bu daha güzel geldi. O ne kadar parlıyorum ya ışıktan. Güzel, kahvaltımızı yaptık, karnımızı doyurduk. Ama sadece Avusturya'nın meşhur yemeği diye şinitsel bir gelip denenebilir ama ikinciyi yemezsiniz, öyle söyleyeyim. Ya bence bu tarz ülkelerin böyle çok yemek kültürü yok ya. Çeşit çeşit yiyebileceğiniz yemekleri yok yani. Adamların tavuk meşhur, patates meşhur. Haşlama patatesi nasıl meşhur olabilir ki yani? Öyle söyleyeyim. Ha tabii ama şinitzeli de böyle şöyle yapabilirsiniz. Yani biz tavuklu şinitsel yedik. Belki kendi yaptıkları etlerle yedikleri, bu tarafta kilise. Tamam. Belki kendi yaptıkları, bölge etleriyle yaptıkları bir şeyle yerseniz daha farklı, daha güzel gelebilir ama çok da fark edeceğini düşünmüyorum. Bir şey anlatacağım demiştim size. Böyle yürüyerek anlatayım onu da. Ya burada bu gördüğümü söylüyorum ben şimdi. Bir süredir Avrupa'dayız biliyorsunuz. Böyle garsonların böyle pek umurunda değilsiniz gibi. Yani bu tabii değişebilir. Size o doğru gelebilir. Başkasına bu doğru gelebilir. Bizdeki doğru gelebilir falan. Ya böyle giriyorsunuz ya içeri. Böyle ne adam gibi ilgilenen var. Ne böyle suratınıza bakan var. Gel yemeğini ye git modundalar yani. Yemeğini ye kalk git. Hiç sıfır yani. Böyle bizde şey vardır ya, bizde bir yere girdiğinizde işte dükkan sahibi, çalışanlar falan buyurun işte bir müşteri memnuniyeti için bir çabalanır ya. Burada o müşteri memnuniyeti için çabalama çok fazla yok gibi. Yani böyle nasıl anlatayım bilmiyorum ama buralara gelenler belki de bu deneyimleri yaşayanlar beni anlayacaktır. Bunu dedim size söyleyeyim. Yani bizdeki o olay buralarda yok. Bilginiz olsun. Tabii bu değişir. Belki onlara bu doğru geliyor. Belki diğeri bize doğru geliyor. Yaşadığım tecrübe bu da yani. Hava, rüzgar iyice bir gitmiş, basmış yani güneş iyice bir çökmüş, gelmiş. Tam öğle saatlerine doğru geldik. Arabaların geçmediği, sadece yayaların kullanabildiği, sağda solda böyle alışveriş mağazalarının olduğu. İleride şimdi tam böyle meydan gibi. Burası yani kültür ve sanat sevenler için inanılmaz bir yer. Opera binaları var her yerde, inanılmaz tarihi saraylar var, inanılmaz müzeler var. Bu tarz şeyleri seviyorsanız Viyana gerçekten çok gezilecek, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yani böyle şeyler de böyle mesela bana şey gelmiyor. Mesela ben Avrupa'yı merak ediyordum ama daha çok kuzeyi merak ediyorum. Norveç'i, Danimarka'yı, Grönland'ı, Finlandiya'yı, İsveç'i. Yani doğayla iç içe olan şehirlerini merak ediyorum daha çok böyle ya da böyle çok farklı yerleri olan yerleri. Ama buralar
Mesela bu Avrupa'nın bir şehri varmış. Duygu gitmişti oraya. Buranınkini mi diyorsun? Haştat mıydı? Hoştat galiba. Hoştat, yani. Haştat Sanırım ya da öyle mi Hoştat. Nasıl söyleniyor söyleniyorsa. bilmiyorum ama. Orası çok güzel görünüyor. Çok güzeldi yani. Çok farklı. Sanırım kayak sporlarıyla falan da meşhur olan bir yer. Hani o kısmına gitmedim ama Yakın, göl var. daha yakın herhalde. Evet, Salzburg'a yakın bir yer. Yani çok ya, masası bir köy gibi. Evet. O kadar güzel ki. Oraya gitsem belki bana da daha güzel, daha farklı gelebilir. Şehir değil çünkü hani orası farklı Ama hissederdim. bana şey hissettirmiyor bu gezdiğimiz Avrupa'daki bu şehirler şu ana kadar benim gezdiklerim. Çok farklı, bende olmuyor. Ama öyle değildi zaten. Bence gezdiklerim öyle. Senin de mesela Balkanlara gitsin ya. Oralar aynı çok benziyor. Polonya'ya Oradaki- benziyordu evet, oralarda. Evet. Yani burası oraya benzemiyor mu hani? Senin Yok, dediğin gibi bura wow şey- diyeceğim bir yer değil burası. Evet, burası Viyana, en azından Berlin'den ve Varşova'dan sonra en Avrupa Evet. olan şehir sanki burası, Viyana gibi geldi bana. Berlin'le ve karşılaştırınca. Berlin çok aykırı bir şehir ya gerçekten. Yiyince bir kendime geldim. Gerçekten böyle bir modum yükseldi. Aç gezmek hiç iyi bir şey değil ya. Bize şey lazım, kaos lazım. Kaotiklik lazım, köy lazım, ilginç yerler lazım. Buralar normal şehir gibi geldiği için çok beni aç, farklı gelmiyor bana yani. Ama gelmişken de görüyorum, gösteriyorum size. Bayağı canlı burası, bayağı hareketli ya. Tam böyle gezme ayları bu aylar. Eylül-Ekim ayları buraların gezme ayları gerçekten. Bence her yerin gezme ayları. Sonbahar ayları gibi böyle yazdan yeni çıkarken ne çok sıcak ne çok soğuk, tam gezilecek dönemler. Her noktada bir sanat eseri var ya, her noktada. Çok güzel görünüyor sağlı solu. Bak aha, Turkish kebap pizza. Turkish ya, bir döndüm Turkish. Şunu çok ara bir geçenlerde bir ara sokakta da gördüm şu restoranı, şu tabelayı. Dararara. Almanya'dan Bunu aldığımız hatırlarsınız. çok seviyoruz ama. Ben seviyorum. Uğur'un olayı olan Reels. Ya vallahi ya, şu çikolatanın fiyatını çektim. Dedim ki bu çikolata Almanya'da 90 sent falan. Yani Instagram'da 1 milyon izlenmiş. TikTok'ta bilmem kaç bin izlenmiş. Facebook'ta aynı şekilde. Ben çikolata fiyatlarını gösterdim. Milyon izlendi çikolata fiyatları ya. Çok lezzetli. Çok güzel. Çok lezzetli gerçekten. Yani sırf şöyle göstereyim ben. Dolu ya. Dolu Şuradaki yani. fındığa bakar mısın? Şu ne ya? Dolu ya. Beyaz çikolatası var ya, onun gibi. Ya Durmuyor mu? dolu, adam koyuyor çikolatayı yani. Ve lezzetli de yani, yalan değil. güzel. Adam şehrin ortasında atla gidiyor ya. Python, bildiğiniz Python yani. İnsanlar var arkasında atlarla beraber şehri gezdiriyor, bu tarafları gezdiriyor. Burada da başka bir yapı. Kilise sanırım bu da. Gerçekten şehir güzel bir şehirmiş ya. Gerçekten yani güzel, tatlı, temiz. Yani sanatsal olarak gerçekten doyabileceğiniz bir şehir. Çok hem de. Çok Her yani. yerde bir şey çıkıyor karşınıza. Evet. Dışarıdan bile gezdince insan mutlu oluyor ama. Tabii sevenler var, müzeler falan çokmuş. Öyle şeyler girebiliyor. Çok. Müze inanılmazmış ya müze. Müze severler varsa arkadaşlar, Viyana da o konuda çok iyi. Baksana da şuna. Bir yandan da anlatıyor, rehberlik yapıyor. Market burası. Salzburg'da doğmuş. Viyana'da değil. Mozart, Burada da yaşıyor. Salzburg'da, Avusturya'da Çok doğmuş. farklı yerlerde evi de varmış. Salzburg'da 2 evine ben gitmiştim işte. Gitmiş miydin? Dışarıdan hani aynı onun gibi bir yer, böyle bir Her yerde. yerde böyle Mozart'ın evleri ve Mozart'ın yani resmini Böyle kullanmış ülkeye ait böyle şey oluyor ya. çikolatalar falan var. Aynen. Hediyelik eşyalar var. Hediyelik eşya satan yerler. Evet. Bundan her yerde görebilirsiniz. Üzerinde de genelde çikolatalar üzerine Mozart'ın resmi oluyor. Tam bu karşımızdaki görülen eşsiz güzellikte duran bir yapı da Hofburg İmparatorluk Sarayı. Bunların her birine giriş yani 15 ila 20 euro arasında değişiyor. Bunun da bilgisini vereyim size. Yani her birine 20'şer euro verseniz hesaplayın işte siz cebinizden çıkacak paraları. Şu tam bu İmparatorluk Sarayı'nın orada
Viyana'da zaman yolculuğu diye bir tabela göreceksiniz. Biz de şimdi gördük. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Eski Viyana sokaklarına giriyormuşcasına. Ha, gerçekten bir anda içeri bakınca kıyafetlere baksana, onları da sergilemişler. İşte bak, şehrine turist çekmek için her şeyi yapmışlar, görüyor musun şehire? Korumuşlar ondan kaynaklı. Evet. Ne güzel korunmuş. Gerçekten Viyana zaman yolculuğu gibi bir şey oldu şu an bizim için de. Abi adamlar önemsiyor ya. Yani gerçekten sanat, kültür, dediğim gibi sanatseverler için Viyana biçilmiş kaftan mı deniyor? Ne o? Evet. Öyle bir şey deniyor işte. Çok seversiniz Viyana'yı. Ya çok da kısaymış. Ya çok güzel yapmışlar heykelleri ya. Güzelmiş ya. Gel bakalım, girmeye çalışalım. Orada Bisiklet vardı geliyor. zaten eğer. Abi özene yapmışlar ya. Yani kimse heykeltıraşları, bunları yapanlar, adam şehirde şaheser yaratmış ya. Şimdi bir içeri girdik şöyle. Ya herhalde burası o dediğin imparatorluk. Öyle ya. Değil mi? Hofburg İmparatorluk Sarayı yazdığında bu çıkıyor çünkü. Müze çünkü karşı taraf. Evet. Bak şurada bir müze var. İçine doğru girdik böyle. Şu an kimse para istemedi. Herhalde müzeye giriş paralı. Burada aynı şekilde atlarla alakalı bir şey var. Herhalde bir gösteri tarzı bir şey var şurada. Baksanıza tavana, çatıya. Hofburg İmparatorluk Sarayı yazdığında bu görsel çıkıyor ama konum bir tık daha farklı gösteriyor. Oo. Evet, tam olarak imparatorluk binası burası ya. Şurada sağda Hofburg yazıyor. Şu kapıların üstünde Hofburg yazıyor çünkü. Güzelmiş ya. Buraya giriş falan ücretsizmiş ya. Lap diye yanından geçip şey yapmayın ha. Gelin bir içeri doğru girin. Belki binaların içine giriş paralıdır. İçerideki müzelere paralı da bayağı bahçede, avluda gezebiliyorsunuz. Baksanıza bir tane daha bir şeyin içine çıktık böyle. Aynı o sarayın içinden yürüyerek şöyle bir şeye çıktık. Müze herhalde. Evet, Viyana yazıyor. Müzesi. Viyana Müzesi şurası. Buraya dönüyorsunuz bir şey. Şu karşıya baksana bir yandan. Tam onu diyecektim. Kilise. Onun bir yanına dönüyorsunuz, etrafta başka bir şey var, başka bir eser var. Şuraya dönüyorsunuz, başka bir eser var. Yani kilise var şu taraf. Her yerde bir şey var yani. Sanatsal bir şey, bir olay var her yerde. Araba bile sanatsal. Tarihi yapılarla dolu. Her yer. Yazıyordu zaten. Viyana'yı yürüyerek keşfedebilirsiniz. Yani öyle çok şehrin dışında görülecek yerlerin, turistik noktaların geneli bu 1. Viyana bölgesindeymiş. Yürümeniz yetiyor gerçekten. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz. Uber falan da kullanılıyor ama bilginiz olsun. Yani şehrin herhangi bir yere gidecekseniz Uber'le gidebilirsiniz. Demiştim ya size, böyle şehrin suları çok iyi içiliyor, dağlardan geliyor kaynak suyu diye. Bak böyle belirli noktalarda şişelerinizi doldurabileceğiniz yerler var. Su içebileceğiniz alanlar var. Tertemiz su, buz gibi suyu bedavaya içebiliyorsunuz. Bizim yanımızda da termosumuz var. Japonya'dan almıştık. Kyoto termosumuz. Şehirde araba, motor, taksi trafiği yok. At trafiği var. Önde at gidiyor 2 tane. 2 fayton gidiyor, onu bekliyorlar otobüsler. Burası da Mozart'ın bir dönem yaşadığı ev. Müze şeklinde şu anda. İçeri girişler ücretli ve şu anda bir grup vardı. Geri gitti. Sanırım içerisi çok kalabalık. Birileri çıkıyor, birileri giriyor. Birileri çıkıyor, birileri giriyor. Şurası, gelirseniz Mozart'ın yaşadığı, bir dönem yaşadığı evlerden bir tanesi. Şehirde inanılmaz bir böyle 50-55 yaş üstü turist kafilesi var. İnanılmaz. Çok kalabalık. Gelmişler böyle emekli olunca Viyana'yı geziyorlar. Bu olay da hoşuma gitmişti benim burada. Bakın bu scooter için bir park alanı. Görüyor musunuz?
Skuterları öyle kafalarına göre her yere çekmiyorlar. Sırf şundan kaynaklı. Yani her yerde göremiyorsunuz bunları. Böyle özel park alanları var. Skuterlar için yapılmış. Buraya park ettiriyorlar. Aşağısı da öyle. Bazı yere. Şehrin gene merkezi sayılacak bir markete geldik. Neş Market diye okunuyor herhalde. Ben aşağı yazarım. Böyle insanların burada şurada mesela oturup bir şeyler içebildiği, yemek yiyebildiği alanlar var. Böyle hediyelik eşyaların satıldığı, peynirlerin satıldığı, yani birçok şeyi bulabileceğiniz bir market. Viyana'da meşhur bir market zaten. Bayağı yorum alan, bayağı her gelinmesinde Viyana'ya herkesin geldiğinde ziyaret ettiği marketlerden bir tanesi. İçindeki arılara bakar mısın? Baklava. Tatlara bak. Lokum, baklava. Türk lokumu bak. Bu sahibi Türk olabilir. Burada sebzesinden meyvesine 4 euro şeftalinin kilosu. Üzümün kilosu 4 euro. Güzelmiş değil mi? Evet. Bir şey fark ettim, buradaki esnafın birçoğu yani bizim bu topraklardan. Ya Türkler ya da sağımızdaki solumuzdaki ülkelerden birinden yani. Çok benziyorlar bizlere. Tabii Almanca konuşuyorlar. Tarafa doğru gidiyor galiba. Pazar büyük ya, daha gidiyoruz. Bisiklet olayı çok hoşuma gidiyor ya. Çok sürüyorlar çünkü her yerde bisiklet yolu var. İşe güce her yere bisikletle gidiyorlar. Bu güzel bir olay ya. Hiç sonbahar demezsin değil mi? Öğlen nasıl sıcak? Çok şanslıyız bence ya. Büyük şanslıyız Evet, yani. bu mevsimde buranın böyle sıcak olması. Güzel değil mi? Peynir, zeytin kokuyor böyle. Çok ya. Çok. Tulum peyniri kokuyor böyle. Zeytin alasım geldi. Güzel görünmüyor ki çok ama. Bizimkinden farklıdır zaten. Evet. Damak tadıyla alakalı. Biz alıştık ya bizim o yediklerimize. Buralardakiler bize biraz farklı geliyor doğal olarak. 30 euroymuş bak şunlar. 30 euro. Şu üsttekiler 50 euro. Bundan hatırlıyor musun Azerbaycan'a? Azerbaycan'da 600-700 TL falan geliyordu şunlar. Evet. Burada 50 euro çarpın işte. Çarpamadık. Evet. Şallar 10 euro. Şu şallar. Bu arkadakiler 20 euro. Kemer almak isterseniz 10 euroya da var. 15 euroya da var. Şapkalar var. 13 euro. 10-13 euro arası değişiyor herhalde. Magnet tane 3, 4 tane 10. Güzel sistem değil mi? Tane 3, 4 tane 10. Şurada şöyle şapkalar var. 5 euro, 10 euro. Sanki böyle ikinci el pazarına gelmiş gibiyiz. Ara belirli kısımları değil mi? Biraz öyle. Evet, belirli kısımları öyle. Pazar ya normal aslında. Evet, Böyle güzel ama Viyana'da böyle bir pazar görmemiz de güzel. Evet. 15 euro, 17 euro, 15 euro, 15 euro, 16 euro, 13 euro. İşte şu böyle süsler bunlar. 10 euro falan, 13 euro yazıyor şurada. Duygu'nun bir çorap aşkı var da. Ne kadarmış 3 tanesi? alpaka yünündenmişim. Sıcak tutar bunlar. 3 tanesi 15 euro. 15 miymiş? 15 euro. Nerede fiyatı? 3 tane 15 euro. 450 diyebilirsin. 150 falan tanesi. Evet. Dediğim gibi birçoğu Türkmüş. Öğrendim. Konuşuyorlar çünkü duyuyorum. Belli ama tezgah dizmelerinden bile belli bizden oldukları yani. Öyle eliyle avuçlamasından da anlayabilirsin bizden olduğunu. Hayır, bizden olmasa bile o diğer ülkelerde. Gerçekten her binada bir sanat var. Adamlar yapmış yani. Şehir böyle açık hava müzesi gibi bir şehir. Viyana. Nepal'den toplasanız benim 5-6 euro verdiğim gömlekler ya da böyle ufak triko gibi şeyler. Bak ne aynıları 100 lira etiket basmışlar. 100 liraya satıyorlar. 5-6 euro. Lan hadi getirmesi, taşıması, maşıması dersen ya o kadar koymazsın be kardeşim. 100 lira nedir? Bir de Nepal'deki ürünler adidir ha, öyle hiç sağlam değildir yani. Burada da bu metrolardaki, tramvaylardaki yollar tamamıyla güvene dayalı. Yani bilet alıyorsunuz, sonra bir yere okutuyorsunuz. Bir tarih gibi bir şey vuruyor ona.
Sonra lap diye binebiliyorsunuz. Yani bileti herhangi bir yere okutup geçmiyorsunuz. Hiç biz buraya şu an biletsiz de gelebilirdik ama bizim 3 günlük biletimiz var ya, bir problem yok. Ama tabii bir kontrolde herhangi bir kaçak binmeye çalışmanızda, herhangi bir kontrolde yüklü miktarda bir ceza ödeme imkanınız olur. Onu da uyarayım. Sonra bir anda biz oraya kaçak bindik, kimse kontrol etmiyordu Uğur demeyin. Evet, biz hiç bak Avrupa geldik yani hiçbir trende kontrol edilmedik. Hepsinde biletimiz vardı. Sadece sanırım bir tanesinde yoktu. Onda saat süresi mi ne geçmişti. Hiç kontrol edilmedik ama sizin şansınıza kontrol olur. Yani bu bölgelere böyle şeysiz gelebiliyorsunuz hep. Biletsiz de gelebiliyorsunuz. Ama biletinizi de alın. Riske atmayın. Evet. Şu anda Avusturya Viyana Havalimanı'ndayız. Kısa bir seyahatimiz vardı. Avrupa seyahatimiz. Duygu'nun eşimin işi dolayısıyla gelmiştik. Berlin, Polonya, Polonya'dan Viyana yaptık. Dediğim gibi çok iş odaklı bir seyahatiydi olduğu için Duygu'nun. Ben çok fazla gezemedim ama başkentlerde takılmışken birer de ikişer de olsa video çekmeye çalıştım. İlerleyen zamanlarında eğer tekrar gelirsek çok daha detaylı kuzeyinden güneyine gezmeye çalışırız. Size buradan artık elveda diyeyim. Yani ufak bir açıklama yaparak şey yapayım dedim. Bu videoyu dün çekmiştim. Şu anı bugün yolculuğum var. Birleştiriyorum bu videoyla. Yüksek ihtimal bu videoyu paylaştıktan 2-3 gün sonra yeni ülkeden yeni bir video gelir. Şimdi böyle farklı yerlere, farklı lokasyonlara, böyle ilginç yaşantılara böyle özledim böyle öyle yerlere gitmek istiyorum ama bakalım onun bileti aklımda 2-3 ülke var. Onları da zaten ben bunu paylaştığımda ya paylaştığım gün uçuyorumdur ya da bir gün sonra uçağım vardır. Yani bileti almışımdır yüksek ihtimal. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Avrupa'dan 5 de olsa bir video çektik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.